Selam genç tayfalar, ben Kaptan Rakun. Gece gündüz kürek çekmekten yoruldunuz mu? Çabalıyorum ama gemim bir türlü ilerlemiyor mu diyorsunuz? Sıkı tutunun, çünkü bugün rüzgarı nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Rotanızı belirlemeye hazır mısınız? Merhaba. Bugün büyük ihtimalle aylardır kafanın içinde dönüp duran, hatta belki geceleri uykunu kaçıran o soruyu masaya yatırıyoruz. Bütün çıplaklığıyla. Ya saatlerce çalışıyorum, onlarca kitap bitiriyorum, yani her fedakarlığı yapıyorum ama denemelerdeki o netler var ya, bir santim bile oynamıyor. Neden? Nerede yanlış yapıyorum ben? Eğer bu cümleler sana bir yerden tanıdık geliyorsa bil ki yalnız değilsin ve kesinlikle doğru yerdesin. Çünkü bu sorunun cevabı birazdan tanışacağın çok tecrübeli bir rehberin, bir kaptanın seyir defterinde saklı. İşte o tecrübeli rehberimiz Kaptan Rakun. Kendisi bu zorlu sınav okyanusunda sayısız fırtına atlatmış, en sarp kayalıkların arasından gemisini her seferinde güvenli limanlara ulaştırmayı başarmış gerçek bir usta. Ve bugün Kaptan Rakun'un pusulasını ve rotasını kullanarak o bir türlü aşamadığın engellerin nasıl bir bir aşacağını, netlerini nasıl hak ettiğin seviyeye çıkaracağını konuşacağız. Hazırsan kaptanın güvertesine hoş geldin. Haydi bakalım bu konuya şöyle derinlemesine bir dalalım. Kaptan Rakun'un ilk teşhisi son derece net. Çoğumuz farkında bile olmadan dümeni kırık gemi sendromu yaşıyoruz. Nedir bu sendrom? Şöyle düşün, küreklere var gücünle asılıyorsun, yelkenleri sonuna kadar açıyorsun, kan ter içinde kalıyorsun ama gemi kendi etrafında dönüp duruyor. Çaban gerçekten takdire şayan, evet, ama enerji harcamakla yol almak maalesef aynı şey değil. Çünkü geminin bir dümeni, bir rotası yok. Bakın, Montaigne'in yüzyıllar önce söylediği gibi, hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Bu söz, Kaptan Rakun'un rotasının temelini oluşturuyor aslında. Eğer varmak istediğin bir liman yoksa, en güzel rüzgar bile seni sadece okyanusun ortasında savurur durur. Ama bir hedefin varsa, işte o zaman aynı rüzgar seni limana yaklaştıran müthiş bir itici güce dönüşür. Yani sorun rüzgarda değil, sorun sende de değil. Tek sorun rotanın belli olmamasında. Bu durum sana çok tanıdık gelmiyor mu? Matematik denemesi iyi geçer, tamam ya en iyi benim dersin. 2 gün sonra Türkçeden hiç beklemediğin bir yanlış çıkar, bütün plan değişir, kendini bir anda paragraf kitaplarına gömersin. Sonraki hafta fen sınavında bir konu eksik çıkar, hop bütün odağın oraya kayar. Yani rüzgar nereden eserse gemin oraya dönüyor. İşte bu belirsizlik, bu sürekli savrulma hali en disiplinli öğrenciyi bile yorar, tüketir ve o meşhur çalışıyorum ama olmuyor hissini doğurur. Bu sendromdan kurtulmanın ise tek bir yolu var. O gemiye sağlam bir dümen takmak ve bir pusula bulmak. İşte tam bu çaresizlik anında Kaptan Rakun devreye giriyor ve bize o kayıp pusulayı uzatıyor. Bu pusula bütün bu kaosun ortasında kuzeyi, yani gideceğin yönü gösterecek o sihirli, o çok güçlü kelime, hedef. Tanım bu kadar basit ve net. Kafa karıştırıcı hiçbir yanı yok. Hedef, varmak istediğin yerdir. Ulaşmak istediğin limandır. İşte bu basit kelime, sabahın köründe uyanma sebebin, arkadaşlarından fedakarlık etme nedenin, çözdüğün her bir sorunun arkasındaki anlamdır. O olmadan her şey anlamsız bir angaryaya dönüşür. Şimdi senden bir şey rica ediyorum. Gerçekten bir an dur ve düşün. Hatta istersen bu kaydı duraklat. Bu sorunun cevabını dürüstçe kendine ver. Ama iyi bir liseye gitmek gibi yuvarlak, herkesin verebileceği bir cevap değil. Somut, net, ismini koyabildiğin, gözünü kapattığında koridorlarında yürüdüğünü hayal edebildiğin o yer neresi? İşte bu sorunun cevabı dümenini takacağın ve pusulanı ayarlayacağın an olacak. Tamam, hedef belirlemenin önemini anladım ama bunun nasıl yapacağım dediğini duyar gibiyim. Hiç endişelenme, Kaptan Rakun bu okyanusta kaybolmayalım diye bize 3 adımlık basit ama çok etkili bir harita veriyor. Şimdi o haritayı açıp kendi rotamızı, kendi kaderimizi çizeceğiz. İşte Kaptan Rakun'un sistemi. Büyük resimden başla, bugüne gel. Önce en uzağa, ufuk çizgisine bak. Seni ne heyecanlandırıyor? Belki de bilgisayar oyunları tasarlamak istiyorsun. Harika, uzun vadeli hedefin bilgisayar mühendisliği. Şimdi bir adım geri gel, orta vadiye. Bu büyük hedefe giden en sağlam köprü hangi lise? Cevap, nitelikli bir fen lisesi. Ve şimdi en önemli adım bugüne gel. O liseyi kazanmak için bugün, bu akşam, tam şu anda ne yapman gerekiyor? İşte bu sistem hayallerinle eylemlerin arasına sapasağlam bir köprü kurar. Şimdi ekrandaki şu farka çok dikkatli bak. Arada dağlar kadar fark var.
Bir fen lisesi istiyorum demek bir dilektir, bir temennidir. Ama Ankara Fen Lisesi'ni kazanacağım demek bir beyandır, bir karardır. Bu ikinci cümleyi kurduğun an her şey değişir. Artık rakibin herkes değil, rakibin Ankara Fen Lisesi'nin taban puanını hedefleyen öğrenciler. Artık deneme sınavındaki her bir net o hedefe giden yolda bir adım. O bir net artık sadece bir net değil, Ankara Fen Lisesi'ne giden biletin bir parçası. İşte somut hedef çalışmana bu gücü ve bu anlamı verir. Harika. Artık bir limanın var, rotan belli, pusulan o limanı gösteriyor. Şimdi sıra geldi gemiyi hareket ettirmeye. Kaptan Rakun'un bize verdiği günlük görevleri. Sakın bunlara sıkıcı bir ders çalışma programı deme. Bunlar senin savaş planın. Bunlar o büyük hedefe giden yolda tamamlayacağın, sana zafer hissi yaşatacak küçük ama çok önemli görevler. İşte görev listen. Kaptanın emri açık ve net. Günlük görevin. Üslü ifadelerden 200 soru çözülecek. Bitti. Haftalık görevin. Soru sayacında 2000 rakamı görülecek. Tamamdır. Aylık görevin. Deneme netleri en az 5 puan yukarı çekilecek. Emir anlaşıldı. Gördüğün gibi her şey ölçülebilir. Bugün biraz çalıştım diye bir şey yok. 200 soru çözdüm var. Bu görevleri tamamladıkça hissedeceğin tatmin duygusu en büyük yakıtın olacak. Kaptan Rakun'un en büyük uyarısı burada geliyor. Bu cümle bir hedefin en büyük düşmanıdır. Bu rotadan sapmaya çalışan gemiyi kayalıklara sürükleyen bir siren şarkısı gibidir. Hedefini bir kez Ankara Fen Lisesi olarak belirlediysen orası da olur diye bir seçenek yoktur. Bu azminin kırıldığı, dümeni bıraktığın andır. Unutma, senin limanın belli. Başka limanlara gözünü kulağını kapat. Tabii bu yolculuk hep güneşli olmayacak. Fırtınalı günlerde olacak, motivasyonun düşecek, yorgun hissedeceksin. Bu çok normal. İşte Kaptan Rakun tam da böyle anlar için seyir defterine gizli bir görev eklemiş. Adı motivasyon vitamini. Dürüst ol. O bugün hiç çalışasım yok dediğin, kitabın kapağını bile açmak istemediğin anlarda ne yapıyorsun? Genellikle bırakıyorsun değil mi? Erteliyorsun. Ama artık bırakmak yok. Çünkü Kaptan Rakun'un acil durum planı tam da o anlar için özel olarak tasarlandı. Görevin çok basit ama etkisi inanılmaz. O yorgun hissettiğin anda hemen telefonunu veya bilgisayarını al ve hedefin olan o okulun, mesela Ankara Fen Lisesi'nin web sitesini aç. Ama sadece bakma, yaşa onu. Mezunları hangi üniversitelere gitmiş, hangi bilim olimpiyatlarına madalya almışlar, robotik takımları hangi yarışmaları kazanmış, bunları oku. Spor salonlarına, laboratuvarlarına, kütüphanesine bak. O koridorlarda yürüdüğünü, o bahçede arkadaşlarına sohbet ettiğini, o sıralarda oturduğunu hayal et. İşte bu en güçlü motivasyon vitaminidir. Sana neden başladığını anında hatırlatacak bir doping etkisi yaratır. Artık yolculuğumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Kaptan Rakun'un bize öğrettiği her şeyi bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan tablo çok net. Hedefin ne kadar büyük, ne kadar parlak, ne kadar ulaşılmaz görünürse seni harekete geçirecek enerji de o kadar büyük olur. Bu söz, Kaptan Rakun'un sana son ve en önemli mesajı. Potansiyelini küçük hedeflerle sınırlama. En tepeyi güneşi hedefle. Belki tam olarak güneşi vuramazsın ama şundan emin ol. O yolda ilerlerken kendini hiç hayal etmediğin kadar parlak yıldızların arasında bulacaksın. Belki hedefin Ankara Fen Lisesi'dir, olmaz ama sen Türkiye'nin en iyi başka bir okuluna girersin. İşte bu yüksek hedefin gücüdür. Evet, şimdi söz sende. Kaptan Rakun rotayı gösterdi, pusulayı verdi. Bu kaydı kapattıktan sonra ilk işin ne olacak? O boş kağıdı alıp rotanı çizecek misin, pusulanı güneşe ayarlayacak mısın? Karar senin. Çünkü unutma, bu geminin kaptanı sensin ve dümeni sağlam tuttuğun sürece varamayacağın hiçbir liman yok. Rüzgarın her zaman arkanda olsun. Şimdi yelkenleri doğru stratejiyle doldurma vakti. Pusulamız net, rotamız belli. Hazırsanız demir alıyoruz. Kaptanınızı takipte kalın.